Tarih, onun doğumunu bir masal gibi anlatmayı sever. 1160'ların başı. On Nehri'nin dondurucu kıyısı. Bir bebek doğar. Avucu sıkılıdır. Efsaneye göre elinde kan pıhtısı vardır. Şamanların fısıltısı bozkırda dolaşır. Bu çocuk dünyayı titretecek. Ama asıl mesele o pıhtı değil. Asıl mesele şu. Bu çocuk dağınık kabilelerin öfkesini bir araya getirip tarihin en hızlı çalışan savaş sistemlerinden birini kuracaktı. Bu bir biyografi değil. Bu bir savaş makinesinin nasıl doğduğunun hikayesi. Moğol serisi devam ediyor. Kaçırmamak için abone ol, bildirimleri aç. Temuçin'in çocukluğu kahramanlık değil, hayatta kalma. Babası Yesügey öldüğünde kabilesi ailesini geride bırakır. O an bozkırın kuralı ortaya çıkar. Zayıfı kimse taşımaz. Bu yıllar Temuçin'in zihnini keskinleştirir. Kimseye kolay güvenmemeyi öğrenir. İttifakı söz üzerinden değil, çıkar ve güç dengesi üzerinden okumayı öğrenir. Ve en önemlisi korkuyu yönetmeyi öğrenir. Rakipleri tarafından yakalandığında boynuna ağır bir tahta pranga vuruldu. Haftalarca bir hayvan gibi kabilelerin önünde sergilendi. Ama bir gece o ağır tahtayı bir silaha dönüştürdü. Nöbetçisini etkisiz hale getirdi ve nehrin dondurucu sularına atladı. Sazlıkların arasında nefesini tutarken şunu anladı. Kurtuluş başkasından gelmez. Özgürlük ancak kendi ellerinle söküp aldığın bir şeydir. Bu Cengiz Han'ın ilk kırılma anıdır. Bu noktadan sonra Temuçin artık sadece yaşayan biri değildir. Bir gün bu düzeni tersine çevirecek biri olmaya karar vermiştir. Gücü toplamaya başladığı an kader ona en ağır sınavını kalbinden verdi. Merkit kabileleri eşi Börtü'yü kaçırdı. Bozkır'da bu bir adamın saygınlığının tamamen yok edilmesi demekti. Ama Temuçin geleneklere göre hareket etmedi. Önce büyük bir ittifak kurdu. Sonra Merkitleri yerle bir etti. Börtü'yü geri aldı. Ama bir sorun vardı. Börtü döndüğünde hamileydi. Doğan çocuğun adı Cucikon'du. Yani misafir. Kanı Moğol muydu yoksa Nerkit mi? Bu şüphe, imparatorluğun temeline atılan ve yıllarca sürecek olan ilk çatlaktı. Ancak Temuçin duygularının sistemine kurban etmedi. Cuci'yi reddetmek yerine onu en büyük generallerinden biri yaptı. Onun dünyasında soyun bir önemi yoktu. Asıl olan sadakat ve işe yararlıktı. Bozkır'daki en büyük kavga bazen düşmanla değil, aynı gökyüzüne sığamayan dostla olur. Camuka, Temuçin'in kan kardeşidir. Ama zamanla Bozkır ikiye bölünür. Bir tarafta eski düzenin soyluları vardır. Diğer tarafta Temuçin'in yükselttiği liyakat fikri. İşte burası çok kritik. Temuçin gücü soyla değil, işe yararlılıkla dağıtmaya başlar. Bu, Bozkır'ın geleneksel elitlerini delirtir. Çünkü onların dünyasında güç doğuştan gelir. Temuçin'in dünyasında ise güç hak edene gider. Camuka yenildiğinde anlatılara göre kan akıtılmadan öldürülmeyi ister. Bu dramatik bir sahnedir. Ama asıl önemlisi şudur. O gün bir dost ölmez sadece. Kabile düzeni ölür. 1206'da kurultay toplanır ve Temuçin'e yeni bir isim verilir. Cengiz Han. Artık mesele kabile kavgası değildir. Artık mesele imparatorluktur. Cengiz Han Bozkır'ı birleştirdikten sonra savaş kabile kavgası olmaktan çıkar. Önce doğuya döner. Çin cephesinde büyük kapılar açılır. Ardından yön batıya kırılır. Harezm'le birlikte savaşın ölçeği kıta seviyesine çıkar. Ve bu seferlerin bir kısmında Cengiz bizzat ordunun içindedir. Sadece emir veren bir hükümdar değil, doğru anı sahada koklayan bir komutandır. Şimdi o makinenin nasıl çalıştığına bakalım. Cengiz'i durdurulamaz yapan şey sadece at üstünde ok atmak değildi. Onu durdurulamaz yapan şey kurduğu sistemdi. Birincisi onlu düzen. Orduyu onluk parçalara böldü. 10, 100, 1000, 10.000. Her parça bir zincirin halkası gibi çalıştı. Kargaşa azalınca hız arttı. Hız artınca korku büyüdü. İkincisi liyakat. Soylu olman yetmezdi.
işe yarıyorsan yükselirdin. Cengiz, düşmanının bile dürüstlüğünü görürse onu sisteme katabilirdi. Bu, ordunun kalitesini sürekli yukarı çekti. Üçüncüsü, haberleşme ve düzen. Bozkır'da savaş kazandıran şey bazen kılıç değil, haberdir. Hızlı bilgi, hızlı karar demektir. Moğollar bunun üzerine bir ağ kurdu. Bu sayede bir birlik nerede, diğer birlik nerede, emir ne hızlıca biliniyordu. Bu düzeni ayakta tutan şey yalnız kılıç değildi. Kurallar ve disiplin. Ganimetin bile nasıl paylaşılacağını belirliyordu. Dördüncüsü taktik imza. Moğol ordusunun en ürkütücü tarafı dağılır gibi yapıp tekrar birleşmesiydi. Ön hat saldırır gibi gelir, sonra geri çekilir. Düşman kaçıyorlar sanıp düzeni bozar. İşte o anda iki yandan kapanma başlar. Ve ok yağmuru. Tam da o an iner. Bu yalnızca cesaret değil, koordinasyon işidir. Cengiz'in ordusu kalabalık olduğu için değil, aynı anda aynı şeyi yapabildiği için kazandı. Ve unutma, Cengiz tek başına değildi. Moğolların gizli tarihinde geçen benzetmelerde Han'ın en keskin komutanları 4 savaş köpeği diye anılır. Cebe, Çelme, Kubilay, Subutay. Bu sistem sahada gerçek bir silaha dönüştü. Cengiz Han'ın ilk büyük dış sınavlarından biri Jin hanedanlığı ile yaşanan çatışmalardı. Burada önemli bir gerçek var. Moğollar sadece açık arazide güçlü değildi. Şehirler ve surlar devreye girince Cengiz yöntem değiştirdi. Kuşatma uzmanlarını kullandı, mühendisleri kullandı, yerel bilgiyi kullandı. Yani savaş yalnızca atlı okçu filmi olmaktan çıktı. Bir imparatorluk savaşı haline geldi. Bu bölüm Cengiz'in esnekliğini gösterir. Tek bir şablona takılı kalmadı. Gerektiğinde yeni araçlar kullandı. Gerektiğinde yeni insanları sisteme kattı. Dünya şunu anlamaya başladı. Bu sadece bir bozkır fırtınası değil. Bu büyüyen bir düzen. Cengiz Han'ı dünya tarihinin merkezine çakan seferlerden biri Harezmşahlarla yaşanan büyük çatışmadır. Sebep ayrıntılarında kaynaklar farklı anlatır. Elçiler, tüccarlar, sınırdaki bir kriz. Detay tartışılır ama sonuç tartışılmaz. 1219'dan sonra savaş büyür. Bu artık iki ordunun kavgası değil, bir bölgenin sarsılışıdır. İkonik bir eşik vardır. Otray krizi. Bu noktadan sonra sefer geri dönüşsüz hale gelir. Moğolların adı katliamlarla da anılır. Çoğu zaman bu sertlik psikolojik bir silah gibi kullanıldı. Direnen şehre ağır bedel ödetmek bir sonraki şehre mesajdı. Kapıyı aç. Böylece fetih hızlanıyordu. Bu yüzden Moğol ordusu yalnız kılıçla değil, söylentiyle, haberle ve dehşetle de ilerledi. Ama her yerde aynı değildi. Komutana göre değişirdi, şehre göre değişirdi, şartlara göre değişirdi. Ama kroniklerin sık anlattığı genel kalıp şuydu. Direnç uzadıkça bedel ağırlaşıyordu. Buhara'nın kapıları kırıldığında Cengiz Han atıyla şehre girdi ve halka bakarak o tüyler ürperten cümleyi kurdu. Eğer büyük günahlar işlemeseydiniz, Tanrı benim gibi bir cezayı size göndermezdi. Harezm Seferi, Cengiz'in artık bölgesel bir lider değil, kıtaları etkileyen bir güç olduğunu ilan ettiği yerdir. 1227'de Cengiz Han öldüğünde mezarının yeri gizli tutuldu. Bu da onun etrafındaki efsaneyi büyüttü. Ama efsaneyi bir kenara koyarsak geriye çok net bir gerçek kalır. Cengiz Han dağınık kabileleri birleştirdi. Bir sistem kurdu. Ve o sistem onun ölümünden sonra da yürümeye devam etti. Bir insan ölür ama kurduğu düzen ölmez. Peki sence Cengiz Han'ı durdurulamaz yapan şey neydi? Disiplin mi? Hız mı? Yoksa korku mu? Yorumlarda konuşalım. Devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Tarihle kalın. Hoşça kalın.